Şimdi cihazı gördüğünüz gibi şarj istasyonuna yerleştirdim. Üzerindeki her iki ışık da yanıp sönüyor. Bu kurulum, ağ kurulumu bekleniyor demek oluyor. Buna eğer cihazınız otomatik olarak geçmediyse şöyle bir işlem yapıyorsunuz. Buradaki iki tuşa aynı anda 3-5 saniye kadar basılı tutuyorsunuz. Ağ kurulumu bekleniyor. Gördüğünüz gibi ağ kurulumu bekleniyor diyor. Şimdi ben cihazla ilgili tekrardan basit bilgiler vereyim size. Cihazın 5200 miliamperlik bir bataryası var ve bu batarya sayesinde 3 saatlik bir çalışma süresi, ayrıca tam bitik olduğu takdirde de 3 saatte de bir şarj dolum süresi vermekte. İçindeki toz hazne kapasitesi tamı tamına 550 mililitre. Onun haricinde alta takılan su hazne kapasitesi de 250 mililitre olmakta. Ayrıca robot süpürge 4 kademeli emiş gücüne sahip ve bu emiş güçlerinde en yüksek kullanıldığı takdirde, yani en yüksek emiş gücü 3000 Pascal değerinde. Üzerinde toplam 16 tane sensör bulunmakta ve robot süpürgenin düşme engelleyici sensörleri de pek tabii ki bulunuyor. Robot süpürgenin tek taraflı bir fırçası var. Zaten yakından gösterdiğimde şurada gördüğünüz tek bir tane fırçası bulunmakta. Onun haricinde ikinci bir fırça bulunmuyor. Ve ikinci bir fırçanın da gerçekten bir önemi olmadığını da her fırsatta ben sizlere söylüyorum. Şimdi bununla harita çıkartma işlemini de gerçekleştireceğiz. Küçük bir alanda temizlik yapacağız ve tabii ki öncelikle robot süpürgeyi uygulamaya tanıtacağız. Uygulamamızın adı Mi Home. Mi Home uygulamasına giriş yapıyoruz. Ardından cihazlar kısmına geliyoruz. Burada benim evimde olan cihazların resimleri var. Yine eklemek için önce tabii ki şuradan artı kısmından her iki tuşa basıp ağ kurulumu ayarına getiriyoruz. Ve bakın zaten burada hemen bir seçeneği çıktı. Cihaz ekleme diyorum ve gördüğünüz gibi hemen otomatik olarak cihazı burada buldu. Eğer burada bulmamış olsaydı biz bu robot süpürgeyi şuradaki Cleaning adı altında robot süpürge menüsünden bulup kendimiz ekleyebilecektik. Yalnız burada bulduğu için şimdi tekrardan yakın tutuyorum veya şuradan kendimiz de arayabiliriz. Bulmuştu, kaybetti cihazı. Robot süpürgeye geldim, yanlış bir süpürgeye tıkladım. Pro Plus modelini şimdi burada bulmamız gerekli. Bazen çıkmayabiliyor burada ama burada çıktı bakın. Mi temizlik robotu 2 Pro diyor. Buradan basıyorum. Burada da zaten az önce size söylediğim her iki tuşa da 3 saniye kadar basılı tutun diyor. Bastık ve şimdi cihazlar için taranıyor kısmına geldik. Bakın gördüğünüz gibi cihazı buldu. Ben şimdi buradan kayıtlı ağımı buraya ekleyeceğim. Bu ağdan devam et diyeceğim. Eğer burada bir ağ görünmüyorsa sizde başka yönlendiriciye bağlan deyip evinizdeki Wi-Fi'ye bu robot süpürgeyi bağlayacaksınız. Şimdi sonrakine tıklıyorum. Ve bunları birbirine yakın tutmam isteniyor. Temizlik robotu ve telefon bağlı. Lütfen Xiaomi Home uygulamasına dönün ve ağ bağlantısının gerçekleşmesini bekleyin. Gördüğünüz gibi şu an zaten komutları kendisi verdi. Telefonla bağlantıyı yaptı. Ağ bağlantısı için de bekleyin diyor. Onu da burada bekliyoruz. Ağ bağlanması da kısa bir süre içerisinde gerçekleşecek ve ardından süpürge kullanılabilir duruma gelecek. Ağ başarıyla bağlanıldı. Gördüğünüz gibi ağ bağlantısı da sağlanmış durumda. Şimdi bu robot süpürgeyi şöylelikle bir yere ekleyelim. Koridorda olsun bu. Atıyorum örnek. Zaten kaldıracağım için tekrardan. Şimdi robot süpürgenin burada güncellemesini alıyor. Yani süpürgeye aslında cihaz üzerinden erişim sağlıyor. Öncelikle menülerini göstereceğim ve harita kayıt modunun nereden yapıldığını da sizlerle paylaşacağım. Çünkü bununla ilgili birçok soru geliyor. Harita kaydının nereden açıldığını, haritanızı nerede göreceğinizi, haritanın 3 temizlik sonunda yapıldığını. Şimdi bu kısımda beklediğimiz için gördüğünüz gibi yüzdelik bir kısım gösteriyor. Bu kısmı birazcık ben bekleyerek videoyu hızlandırarak geçiyorum. Evet, 15 dakikalık bir beklemenin ardından temizlik robotu Pro 2 artık kayıt olmuş durumda. Şimdi buradan tıklıyorum ve ilk başta size şu ekranı göstereyim. Burada gördüğünüz gibi temizlenmiş alan, temizlenebilir alan, pil seviyesi, robot süpürgenin konumu şu an bir harita olmadığı için bu şekilde boş görünüyor. Burada şarj ediliyor kısmı, burada temizliği başlat, burada da emiş gücü seçenekleri görünmekte. Şimdi bazı arkadaşlar şunları soruyorlar, bu alt tarafta neden mop su ayarı yok diye. Altına eğer mopu takacak olursanız buradaki su seviyesi ayarları da görünecektir. Onu takmadığınız takdirde burada o seçenekler görünmüyor. Robot süpürgenin ayarları kısmına geldiğimde burada harita kayıt modu devre dışı diyor. Şimdi harita kayıt modunu şunu eğer açmazsanız robot süpürge harita kayıt işlemini gerçekleştirmez. Robot süpürge haritayı kaydettikten sonra da otomatik olarak artık oradan o harita üzerinde planlanmış temizlikler, bölgesel temizlikler ve seçili alan temizlikleri yaptırabiliyorsunuz.
Buradan planlanmış temizlik ayarları yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, buraya artıya basıp başlangıç zamanını, temizlik modunu ve kaç kez tekrarlanacağını seçerek planlamalar oluşturabiliyorsunuz. Cihaz ayarlarına geliyorum. Burada halı desteği var. Halı desteği dediği özellik tam olarak şu: halıyı algılayıp emiş gücünü buna göre artırıyor. Halıdan indikten sonra emiş gücünü tekrardan düşürüyor. Bunu aktif ediyorum. Burada temizliğe devam et seçeneği var. Temizliğe devam et seçeneği de eğer pili evi gezerken azalacak olursa istasyona dönüyor. Şarj oluyor, ardından tekrardan kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bu özelliği de aktif hale getiriyorum. Temizlik robotunun saat dilimini buradan, eğer kendi evinizin saat dilimini senkronize etmezseniz, farklı saat aralıklarında çalışır. O da ne demek oluyor? Siz örnek veriyorum, burada saati 12'ye diye bir planlanmış temizlik eklersiniz. Ancak robot süpürge kendi şurada olan saat dilimine göre saat 12'de planlanmış temizliğe başlar. Ve bu da yanlış zamanlamalara neden olur. Sesli uyarılar kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi burada dil seçenekleri var. Dil seçenekleri arasında da Türkçe tabi gördüğünüz gibi var. İlk başta zaten cihazı açtığım takdirde Türkçeden sesini duymuştuk. Tekrardan bunu Türkçe'ye ayarladım. Ses seviyesini buradan artırıp azaltabiliyorsunuz. Bakın. Temizliğe başlıyorum. Bu şekilde %75'te olan ses böyle. Yükselttiğinizde de bu şekilde çıkıyor. Şimdi robot süpürgenin cihaz ayarları kısmından geri dönüyorum. Temizlik geçmişi, yapılan temizlikler burada görünüyor. Sarf malzemeleri dediği de robot süpürgenin içerisinde kullanılan fırça, ana fırça ve bu HEPA filtrenin ömürleri yazmakta. Uzaktan kumanda dediği, robot süpürgeyi eğer siz elle buradan kontrol etmek istiyorsanız uzaktan kumanda seçeneğini açıyorsunuz. Temizlik robotunu bulun dediği de buradayım. Gördüğünüz gibi buradayım diye sesleniyor. Evin içerisinde kaybettiğiniz zaman nerede olduğunu eğer haritadan da bulamıyorsanız bul diyorsunuz ve bulabiliyorsunuz. Alan düzenleyicisi dediği harita çıkartıldıktan sonra gerçekleştirilebiliyor. Harita çıkartıldığında örnek veriyorum, odaları isimlendirmek istiyorsunuz. Buradan yapıyorsunuz. Sanal duvar sınırlandırılmış alan özelliği, isterseniz haritalarda robot süpürgenin girmesini istemediği yerleri sınırlandırılmış alanlarla çizip düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi burada harita yüklemeyi durdur seçeneği var. Buna bastığınız takdirde eğer bir harita çıkartıldıysa bu haritanın üzerine ekstradan kayıt yapmıyor. Mevcut haritayı koruyarak temizliğine o şekilde devam ediyor. Buradan cihaz adını değiştirebiliyorsunuz. Konum yönetiminde eğer evinizde akıllı bir otomasyon sistemi varsa cihazın konumunu belirtebiliyorsunuz. Cihazı paylaş dediği, cihazı isterseniz başka arkadaşlarınızın Mi Home uygulaması üzerinden paylaşıp onların da cihazı uzaktan kontrol etmelerine olanak sağlayabiliyorsunuz. Otomasyon dediği de yine evinizde akıllı sistemler varsa, örnek veriyorum güvenlik sistemi vardır. Güvenlik sisteminin bir tane pırının önünden siz geçtiğinizde bu robot süpürge çalışsın istiyorsanız otomasyona dahil edebiliyorsunuz. Veya farklı senaryolarda geliştirilebiliyor. Cihaz güncelleştirmeleri kısmında cihazın güncelleştirmeleri var. Cihazı olabildiğince güncel tutmaya çalışın. Çünkü sık sık Xiaomi güncelleştirmeler atıyor ve yeni özellikler katıyor. Ardından da tekrardan cihazın bu menüsüne geliyorum. Şimdi halı üzerinde bir test yapacağız. Küçük bir alanda temizliğini sizlere göstereceğim. Ardından da mopla temizliğini beraber yapıyor olacağız. Şimdi robot süpürgeyi temizliğe başlat diyorum. Standart modda gördüğünüz gibi temizliğe başlayacak. Acaba benim halımı algılayacak mı onu bilmiyorum. Çünkü ben ince kaydırmaz tabanlı bir halı kullanıyorum. Dolayısıyla bu halılar bazen algılanmayabiliyor süpürgeler tarafından. Ben yine de bunu şöyle sessiz ya da standart modda bir temizletmeye başlıyorum. Temizliğe başlıyorum. Evet, halıyı algıladı ve gücünü en yüksek seviyeye çıkarttı. Bu arada görüyor musunuz bilmiyorum, kesinlikle sağa sola çarpma gibi bir şey de bulunmuyor. Köşeyi gördüğü yeri, yani önündeki 3 boyutlu kamera vasıtasıyla köşede gördüğü yere kesinlikle çarpmıyor.
Şu an bakın robot süpürge tam şu şekilde duruyor. Tabii ben çevirince bu da dönüyor. Burada haritasını çıkartmaya başladı. Şarj için standı geri dönülüyor. Evet, 6 dakikada 2 metrekare alanda bir yaklaşık 5 tur falan attı. Normalde harita çıkartmadığı için bu kadar yoğun bir turlama yaptı. Şöyle bakın, 6 dakika 2 metrekare %9 şarj harcadı. Bu arada benim dikkatimi çeken bir şey var bu süpürgede. Kenarlara çok fazla girmiyor. Eğer tam harita çıkarttığından sonra da yine kenarlara çok fazla girmezse açıkçası bu kamerası bizim için bir dezavantaj olmuş olacak. Çünkü Mi Robot 1C'de yani çarpıyor. Hani duvarlara çarparak sensörüyle kontrol ediyordu fakat kenarları da böyle yalaya yalaya gidiyordu. Şarj ediliyor. Şimdi şarj etme işlemine geçti. Tek süpürgede bir harita çıkarttı mı? Bakıyorum. Evet, robot süpürge 6 dakikalık tek temizlik sonrasında haritayı çıkartmış durumda. Robot süpürgeyi şöyle temizlenecek konumda da çalıştırabiliyorsunuz. Onun haricinde siz isterseniz buradan bir alan seçip o alanın üzerinde de temizlik yaptırabiliyorsunuz gibi seçenekler bulunmakta. Şimdi normalde birkaç oda olmuş olsaydı bu birkaç odayı da bu haritaya dahil etmiş olacaktı. Şimdi tekrardan bir temizlik başlatacağım. Acaba bu sefer robot süpürge bu kenarlara dokunarak gidecek mi, onu göreceğim. Temizliğe başlıyorum. Yok arkadaşlar, ben tekrardan uzun bir süpürme daha izlemeyelim diye yarıda kestim. Çünkü kesinlikle kenarları tam olarak girmiyor. Yani Mop Pro 2 artı 3D robot süpürge kenarları süpür özelliği gibi bir şey yok. Daha doğrusu hani kenarları süpür modu yok, onu biliyorum fakat kenarları da tam anlamıyla girmediği için muhtemelen kenarlardaki tozlar hep kalacaktır. Şimdi bu robot süpürgenin paspaslama performansını göreceğiz. Paspaslamada da dediğim gibi RoboPaspas'ın robot süpürge deterjanını kullanıyor olacağız. Şimdi bu alandaki halıyı kaldıracağım. Mevcut alanda, harita çıkartmış olduğu alanda bir paspaslı temizlik yapacağız. Ve yakından bu RoboPaspas'ın paspaslama deterjanının yerde leke bırakıp bırakmadığını da beraber görüyor olacağız. Şimdi mop şeyini getirdim, zımbırtısını getirdim. Moplama işleminde RoboPaspas'ın bu akıllı robot deterjanı enerjik şeyini deneyeceğim. Dediğim gibi içerisine 50 metrekarelik bir ev için bir çay bardağı yeterli olduğu söyleniyor. Bu arada bunun içerisine siz deterjanı doldurduktan sonra temizliğiniz bittiğinde bu deterjanı içerisinden boşaltıyorsunuz. Ardından da bunun içerisine bir suyla çalkalayıp o şekilde döküyorsunuz. Ne olur ne olmaz diye. Bunlar robot süpürgelerde denenmiş, güvenilirliği firma tarafından kanıtlanmış olduğu belirtilmekte. Ama yine de robot süpürgelerimizi güvence altına almakta fayda var. Şimdi ben göz kararı bunun içerisine biraz koyacağım. Hatta koymakla kalmadım, birazcık da yere döktüm. Şu kadar bir miktar ben bunun içine doldurdum. Bu arada parfümü gerçekten çok güzel kokuyor. Hatta şunu da yere şöyle boca edelim. Şimdi ben paspası ıslatmadım. Altı hala kupkuru. Şu mopu altına yerleştireceğim. Önce şuralarını bir güzelce kurulayım. Cihaza bir zarar vermek istemiyorum. Çünkü cihaz sudan etkilenebilir. Mopu takmak için süpürge burada duruyorken bu şekilde ittiriyorsunuz ve artık mop takılı durumda. Şimdi burada artık su düzeyini görüntüleyebiliyoruz.
Ben öncelikle düşük su düzeyinde bir temizliğe başlatacağım. Bu arada sessiz modda çalıştıracağım. Yerde halı da yok. Sadece paspaslama işlemi yapacak. Yerde ne kadar sıvı bırakacağını beraber göreceğiz. Önce yüksek su seviyesinde bir başlatacağım. Daha doğrusu leke bırakacağını çok düşünmüyorum. Çünkü ben bunu daha öncesinde denedim ve gerçekten bu deterjan hem güzel koku veriyor hem de yerde kesinlikle bir leke bırakmıyor ve temizliği de gerçekten harika sağlıyor. Bakın şu an paspaslama yapıyor. Yerde kesinlikle böyle bir ıslaklık falan yok. Bu arada su seviyesini yüksek seçtim. İçerisindeki deterjanı yüksek seviyede bırakıyor. Bakın görüyorsunuz, bu arada yakından da göstermiş oluyorum. Köşelere kesinlikle çok fazla girmiyor. Bu arada gerçekten şu an burası harika koktu. Bu deterjanın kokusuna ben gerçekten bayıldım. Bakın paspaslama yapmasına rağmen arkasında hiçbir leke kalmıyor ve kesinlikle öyle bir ıslaklık falan da yok. Evet, hazneyi çıkarttım. Gösterdiğim, daha öncesinde daha doğrusu söylediğim gibi içerisindeki sıvıyı boşalttım ve musluktan doldurduğum bir suyla çalkaladım ve içerisinde hiçbir sıvı kalmayacak şekilde temiz bir şekilde bıraktım. Şimdi bu arada bununla işleminiz bittikten sonra şu paspası da çıkartıp kurumaya bırakmanız gerekiyor. Islak kalacak olursa altında şayet koku yapacaktır. Şimdi robot süpürge ile ilgili, yani bu Pro 2 artı 3D modeli ile ilgili asıl düşüncelerimi ben sizlere söyleyeyim. Açıkçası bu model benim hoşuma gitmedi. Neden diyeceksiniz? Birkaç özellik birden söyleyeceğim. Daha doğrusu birkaç hoşuma gitmeyen şeyi söyleyeceğim. Birincisi, köşelere kesinlikle girmiyor. Yani bu süpürge, örnek veriyorum, şuradan geçti. Buradan geçerken fırçası kesinlikle şuraya bile değmedi. Yani şu hizadan falan geçti. Bu hizadan da geçtiği için şurada oluşacak tozları, ki şu an elimi sürüyorum ve şu an buradaki toz elime geliyor zaten. Köşelere girmediği için o benim için çok büyük bir eksi oldu. Yani temizlik oranı %80'lerde falan olmuş oluyor bu şekilde. Ki 1C'de süpürge çarpa çarpa, tamam, şu sensörlerini kullanarak bir yerlere gidiyordu ama yine de en azından dip bucak bir temizlik yapmış oluyordu. Bunda beğenmediğim bir diğer özellik ise, ben video çekerken bunu size gösterme fırsatı bulamadım. Daha doğrusu ben şans eseri bunu fark ettim. Siz süpürgenin önüne geçtiğiniz takdirde önündeki kamera sizi engel olarak algılıyor, fakat siz 5-6 hatta 10 saniye sonra oradan çekilseniz sizi karşınızdan gelirken çekildiğinizi algılamıyor. Hala orada bir engel varmış gibi bu tarafınızdan böyle dönüp geçiyor. Halbuki siz burada değilsiniz. Ama süpürge öndeki kamerayla size hala oradaymış gibi işaretliyor ve çevrenizden dolanıyor. Evinizde evcil hayvanlarınız varsa bu modeli kullanırken evcil hayvan şayet önüne geçerse ona dokunmamak için sürekli S'ler çize gidecek ve dolayısıyla evde bir temizlik yapamayacak ve kısa zaman içerisinde de temizliğini bitirip istasyonuna dönecek. Bu da çok büyük bir dezavantaj. Onun haricinde haritalamasını tamam güzel çıkartıyor, hızlı çalışıyor, bunda da problem yok ama
Söylediğim gibi bu robot süpürge köşelere girmiyor ve dolayısıyla da benim için efektif bir temizlik yapmamış oluyor. Yani bu robot süpürgeye bu kadar yüksek meblağlar vermeye gerek yok. Yani benim düşüncem yine tabii ki bu. Şimdi bu robot süpürgeye sahip olanlar alta yorumlar yazmaya başlayacak. Hayır ben çok beğeniyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye. Ama maalesef ki ortada olan bu. Siz tabii beğenebilirsiniz. Başka modeller kullanmayıp ilk bunu kullandıysanız ve bunun temizliği tabii ki size güzel gelecektir. Ancak birçok model kullanmış olarak yaptığım yorum tam olarak da bu olmuş oluyor. Benim videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Halı üzerinde emiş kontrolünün olması bu arada gerçekten güzel bir özellik. Bu fiyat bandında hemen hemen bütün süpürgelerde yok ama 300-400 lira daha fazla verdiğinizde daha güçlü modeller ve o halı algılama özelliği olan modelleri de tabii ki alabiliyorsunuz. Dediğim gibi videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.